Merhaba örgücü arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün kağıt ipten bu güzel çantayı yapacağız. Yapımı oldukça basit. Severek takip ettiğim bir YouTuber var. Vip. Pamuk iple yapmıştı. Ben de kağıt iple denemek istedim. Hazır mevsimimizde yazken. Malzemelerimiz kağıt ip, tığ numaram 4 milim ve makasım. Hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle ipimi tığıma bağlıyorum. Ardından orta gevşeklikte 30 tane zincir çekiyorum. Otuz zinciri çektikten sonra zincirlerimin ön yüzünü değil, arka yüzündeki sırtları kullanacağım. İlk başta tığıma bir kere ipimi doladım. 2 tane 1 ve 2 zincir bırakıp 3. zincirin bu sırtındaki ipin altına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ipimi dolayıp aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırt kısımlarına batıyorum. Bir tane zincir çekip tekrar tığıma ipimi bir defa dolayıp 2 tane zinciri bırakacağım yine. 1 ve 2. Üçüncünün tepesine, yani şu sırtının olduğu yere yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve 2 tane zinciri bıraktıktan sonra 3. zincire toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Zincirin sondaki sıraya geldim. Son üçlü 3 tane ikili trabzanımı da yaptım. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma bir defa ipimi dolayıp aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Üç tane yaptıktan sonra tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir defa ipimi dolayıp yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada çantamızın tabanını oluşturuyoruz. Arttırma yöntemimiz bu şekilde. Bir köşeyi yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bu sırada yaptığım işlemin aynısını devam ettireceğim. Tığıma bir defa ipimi dolayıp hemen
alt sıradaki boncukların üçlü trabzanları, 3 tane ikili trabzanların kökündeki boşluğa batıp 3 tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma bir defa ipimi doluyorum ve bir sonrakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada sıranın sonuna gelene kadar bu işlemin aynısını yapacağım. Burada da sıramın sonuna geldim. Bir tane zincir çektim. Bu ilk yapmış olduğum trabzanla. Bunun da hemen köküne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ve tekrar aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekip ilk çekmiş olduğum, başlamış olduğum yerdeki iki tane zincirin tepesindeki başa ilmek kaydırma yapıyorum. Bu köşemizde yapmış oluyoruz. Bu tabandaki ilk sıramızda. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Şimdi bu ilmek kaydırmayla birleştirdiğim yer. Burada işimi ters çeviriyorum. Bu şekilde. Bu yöne değil, ters yönüne gideceğiz. İpimi bir ilmekle içeri alıyorum. Ardından iki tane zincir çekiyorum. Bu boşluğun içerisine toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşenin bu geçişinde bu sefer bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğun içine geçerken tığıma bir kere ipimi dolayıp buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bizim ikinci arttırma yerimiz. Buraya da 2 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gövde kısmına geçiyorum artık. Bir tane zincir çekiyorum. Boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir ve 3 tane ikili trabzan. Şimdi buradaki sıramın bu sonuna gelene kadar her boşluğun içerisine 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Ara geçişlerde de bir zincir çekiyorum.
Bu sıramın da sonuna geldim. Bir zincir çektim. Buradaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğa geçişte ise bir tane zincir çekiyorum. Tığımı bir defa ipimi dolayıp bu sefer buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu köşenin aynısını buraya yapacağız. Burada yaptığımız gibi 2 tane zincir, tekrar aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Bir köşeyi daha tamamlamış oluyoruz. Ardından bir tane zincir çekip bu boşlukların içerisine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya gelene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Boşluklara üçer tane ikili trabzan, geçişlerde ise bir zincir çekiyoruz. Burada da sıramın sonuna geldim. Artık bu sırayı kapatacağız. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk yapmış olduğum boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradakinin aynısını yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum ve ilk çekmiş olduğum 2 tane zincirin tepesindeki başa ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde buradaki sıramızı kapatmış oluyoruz. Bu bizim çantamızın tabanını oluşturacak. Boyutlarını da size söyleyeyim. 29-30 santim. Siz ola ki daha küçük yapmak istiyorum derseniz şuradaki boncuk sayısını azaltabilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız da biz 30 zincir çektik. 35 zincir çekebilirsiniz. Buradaki boncuk sayısına göre arttırma yapıyoruz. Büyütme yapıyoruz. Ya da bir sıra daha bu kenarlardan, şu köşelerden büyütebilirsiniz 2-2 şeklinde. Benim çantamın tabanı sadece 2 sıra olacak. Artık gövdeye geçeceğim. Şimdi o sırayı anlatıyorum. Her sıraya başladığımda hep ters istikametine gidiyorum. Yani bu şekilde spiral şeklinde değil, arka yüzünü çeviriyorum. Bu arada çantanın ön yüzü arka yüzü olmuyor. Çünkü bir ters, bir düz, bir ön bir arka yaptığımız için. Önce boşluğa batıp ipimi bu tarafa alıyorum. Kağıt iple çalışmak birazcık zor. 2 tane zincir çekiyorum. Siz olabildiğince yumuşağını bulun ya da ıslatma yaparak kullanın. Daha kolay oluyor. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir daha buraya batmıyorum çünkü artık büyütme yapmayacağım için. Buradaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan, tekrar bir zincir çekip boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıranın
Başladığım yere gelene kadar bu işlemi yapıp birleştirme kısmını göstereceğim. Sıramın sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğum zincirlerin, ilk yapmış olduklarımın tepesindeki başa ilmek kaydırma yapıyorum ve bu sıramı tamamlıyorum. Bu sefer hiçbir arttırma yapmadım. Her boşluğun içerisine üçer tane ikili trabzan yaptım. Çünkü artık çantamın gövde kısmına geçtim. Bundan sonra yaklaşık 15 sıra bu işlemi yapacağım. Bir daha bir çevirmeyi göstermek istiyorum. Her zaman için ters yüze doğru dönüyoruz. Burayı tamamladıktan sonra işimi bu şekilde ters çevirip ipimi bir ilmekle bu tarafa alıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve yine her boşluğun içerisine üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Size istediğiniz büyüklükte olmasına göre sıraları arttırabilirsiniz. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Çantamızın tabanı böyle. Ve bu da gövdesi olacak. Kağıt ipi olduğu için ara ara esnetme yapabilirsiniz. Şimdi ben yaklaşık 15 sıra gövdeyi yapıp kol kısmına geçeceğim. Çantanın gövde kısmını bitirdim. Tabandaki 2 sırayı da dahil edersek 17 sıra yapıyor. Yani 15 artı 2 şeklinde düşünebilirsiniz. Hemen çantanın derinliğine bakalım. 32 santim. Elimizde 32 santim. Şimdi çantamızın kol tarafını yapacağız. Kollarımız, yani askı tarafımızı da bu şekilde çantamızın üzerine işleyerek yapıyoruz. Şimdi ona geçebiliriz. Şimdi çantamın bu yüzünde toplam 13 tane boncuk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane boncuk var. Şimdi 4 buradan, 4 buradan alacağım. Kolun başlangıcını 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluğa bir tane işaretleyici koyuyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer dördüncü boşluğa da bir tane işaretleyici koyuyorum. Yani toplam arada 5 tane şu ikili trabzanlarımızdan kalacak. Karışmaması adına ters çeviriyoruz. Arkaya da aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Buraya koyuyoruz bir tane. 1, 2, 3, 4. Bir tane de buraya koyuyoruz. Toplam 5 tane burada. Diğer 5 de orada. Askımızı bu şekilde git gel şeklinde yapacağız. Yani buradaki mantık aynı şekilde devam ediyor. Hadi ona başlayalım. Önce ipimi tığımı bağlıyorum. Ardından işaretleyicimi takmış olduğum yerden ipimi çantamın gövdesine bağlıyorum. 3 tane zincir çekip buradaki boşluğun içerisine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum yine ara geçişlerde. Diğer boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gerçekten kağıt ipi zapt etmesi bile zor. Şuradaki işaretleyicilerim, açtım çantamı. Buraya gelene kadar tüm boşlukların içerisine üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda da bir zincir çekiyorum. Burada işaretleyicinin olduğu yere geldim. Bir tane zincir çekip
Artık buradan çıkarabilirim. Buradaki boşluğun içerisine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekip çantamızın diğer tarafına çeviriyoruz. Gövdesini yaparken yaptığımız işlemin aynısı. Bu sefer buradaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir var geçişlerde. Sonra yine buradaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki başa gelene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Şimdi burada sıramın sonuna geldim. Bu ilk başladığımız yerde bir zincirim çekik. Buradaki sıranın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine diğer yüzünü çeviriyorum. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağız boşluklarımız içerisinde. Tam ortaya gelen kısmında. Şöyle tuttuğumuzda zaten şu kısım direkt çekiyor. Yani şuraya kadar. Şimdi 3 zincirden sonra ilk boşluğumuzun içerisine 3 tane ikili trabzan, bir zincir, diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir, bir sonraki boşluğun içerisine de 3 tane ikili trabzan ve bir tane zincir. Şimdi burada yapacağım işlem şu. Tam burada bu boşluğu atlıyorum. Buradakini. Zaten üst üste koyduğumuzda da katlarını görebiliriz. Bir tane zincir çekmiştim. Bu boşluğu atlıyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir. Bakın bu şekilde. Şu boşluğu geçtik. Çünkü askımızı yükselttikçe küçültme yapıyoruz. Burada küçültme yaptık. 2 sıra düz git gel yaptık. 3. sıramızda tam ortada bir tane boşluğu es geçip bir basamak eksilttik. Şimdi tekrar 2 tane sırayı düz üzerine gideceğim. Bu 1. sıramda. Üzerine 2 tane daha gittikten sonra 3.'de tekrar küçültme yapacağım. Hemen hızlıca düz sıralarımı örüp diğer küçültmeyi göstereceğim. Şimdi bu küçültmeden sonra 2 sıra gittim. Hiç eksiltme arttırma yapmadan sıramın sonuna geldim.
işimi bu şekilde ters çeviriyorum. Çünkü ikinci küçültmeme geldim. Şimdi burada yine 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan, çatır çutur kağıt ipi her yerde. Bir tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bu atlayacağımız yere geldik. Burada bakın tam bunun altına denk geliyor. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğu atlayıp bir sonraki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Ve bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Diğer kat küçültmemizi de yapmış olduk şimdi. Işık vuran yerden göstereyim. Her üçüncü sırada bir eksiltme yapıyoruz. Bu eksilttiğimiz sıra 1 2 3 düz gittim. Bu da eksilttiğim üçüncü sıra. Bu şekilde toplamda 17 kat çıkacağım. Tekrar saymak istiyorum yanlış olmasın. Şuradaki işlemi yapıyoruz. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 çok pardon. 16 sıra şeklinde 3'ün katları halinde çıkacağız. 16. sırada da bırakacağım. Şimdi tekrar yine bir 2 sıra düz döneceğim. Bir eksiltme yapacağım. Düz döneceğim ve bir eksiltme daha yapacağım. Toplamda 16 sıra yaptım. Her 3 sırada bir eksiltme yaparak gördüğünüz gibi kalın bir şekilde ince halde. Bitiş noktasında şöyle 3 tane kalıyor. Böyle kaldığı zaman da ipimi keseceğim. Bu kol tamam şu an. Şimdi ben diğer tarafı da yapacağım. Aynı şekilde eksilte eksilte. Sadece buradaki örme işlemi bittiğinde ipimi kesmeyeceğim. Çünkü kesmeden tığ yardımıyla birleştireceğim. Şimdi burada ipimi kesmedim. Bu iki tane omuzun bittiği yeri birbirine birleştiriyorum. Şurada çözülmesin diye bir tane zincir çekmiştim. Şimdi bir sonra karşıdakini aşağı batıp şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın bu kolun bir diğer tarafı, bu da bir diğer tarafı. Siz isterseniz bunu iğneyle de yapabilirsiniz ama ipi kesmeden de rahatlıkla oluyor. Şimdi burada yapacağım işlem tamamıyla şu. Bunun içerideki başağın yüzüyle diğer başağın yüzünü bir araya getirip ilmek kaydırma yapacağım. Buradaki başak ve buradaki başak, çok pardon, şuradaki başak içine batırıp ilmek kaydırma. Bu ve bu. Zaten iki kolun bittiği yeri birbirine denk getirdiğinizde
Sadece tığ içinden geçirmek kalıyor. Dediğim gibi siz isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Ama böyle de oldukça güzel oluyor. İp kırma derdi yok. Sonuna geldiğimde de hepsine birden battım. Bir tane zincir çektim. Şöyle göstereyim size. Bakın, bu birleştirme yeri oldukça güzel oldu. Bir iki tane de aşağıya yürüteceğim. Ondan sonra ipimi keseceğim. Bu da tamamen size kalmış. İsterseniz direkt kesin ipi. Bahsettiğim buydu. Kalanı böyle içinde de yürütebilirsiniz. Artık açılmayacaktır. Gayet de sıkı. Çantamızı tamamladık. Ve çantam bitti. Model olarak oldukça kolay. Tek seferde çıkıyor. Buradaki askı yapımı sizi korkutmasın. Sayarak yaptıktan sonra hiçbir problem olmuyor. Her üçüncü sırada bir eksiltme yapıyoruz. İdeal boy uzunluğuna geldiğinde de ipimizi kırıyoruz. Bunu siz omuzunuza alarak da deneyebilirsiniz ama bu gayet uygun. Buna uyarsanız da memnun kalırsınız. Kağıt ip kullanımında da biraz daha yumuşak bir kağıt ipi tercih ederseniz sizin için daha kolay olur. İşlerken en azından eliniz böyle hasar görmez. Benimki biraz sert çıktı. Ben iki rengini yaptım. Bir tanesi açık hasır, bir tanesi de kahverengi. Oldukça geniş. Hemen göstermek istiyorum. İçine şu kitabımı koydum. Tığımı koydum. Yumağımı bulamıyorum ama yumağım da içine sığar kısım. Her şeyi sığar ve çok güzel bir plaj çantası. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.